Dünyanın en büyük metropol şehirlerinden bir tanesi. Yani 8 saat çalıştığında burada bir Japon vatandaşı minimum 56 dolar kazanıyor. Evet, o meşhur sokaklar işte Japon kültürünün başlıca yemeklerinde. Oo, teyzelerim, dayılarım. 348. Okey. 50 cent, 60 cent. Şunlar mesela işte 70 cent. Burası şimdi elektronikçiler çarşısı. Tax free de varmış aynı zamanda. 40 dolar fiyatı, 10 binlik iPhone için temassız. GoPro 12 Black yeni çıktı biliyorsunuz ki. 400 dolar yapıyor ya. Efendim herkese selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şu an evlerinize Vietnam'ın Ho Chi Minh Havalimanı'ndan misafir oluyorum. Bugün 44. ülkem olan Japonya'ya gidiyoruz. Evet, uzun zamandır hayalini kurduğum bir yer. Bir tık havalar soğumaya başlamış Japonya'da. Daha fazla kışı görmeden hemen gitmek istedim. Yeni yolculuğumuz başlıyor. Video geçmeden önce motivasyon için, destek için, bu kardeşiniz için yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerin yorumları sayesinde daha çok motive olup daha çok içerik üretiyoruz. Hayat Yollarda Agency farkıyla yeni bölüm Japonya yolculuğu başlıyor. Sonunda yolculuğum başladı. Yaklaşık 3,5 saat önce falan geldim ben havalimanına. Erken gelmeyi çok severim. Vietjet'le gidiyoruz arkadaşlar. 6 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Şöyle otobüsümüze doğru geçelim arkadaşlar. Uçağımıza giriş yaptık. Evet, Airbus. Burası special, özel alanın olduğu yer. Benim koltuğum ise 9K, şurası köşe. Ve uçağımız iniş yaptı. Çıkıyoruz arkadaşlar. Bye bye. Uçağım. Bir uyumuşum var ya, anlatamam. Üçlü koltuğa bir attım. 4,5-5 saat. Son bir saat kala uyandırdılar. İniyoruz diye. Sabah saat 8 iner inmez üşümeye başladım. Soğuk havayı hiç sevmiyorum hiç. Bir insan bu kadar sevmez mi ya? Sıcağın gözünü seveyim abi. Tişörtü giyip çıkıyorsun direkt. Ülkeye giriş yaptık. Pasaport kontrolü. Nereden baksanız 1000 kişi falan vardı galiba. Abartmayayım ama. 1,5 saat falan sürdü. Deklarasyon formu, giriş formu, varış formu. Bir sürü şey dolduruyorsunuz. Sorgu, sual. 90 günlük vize verdiler. Zaten bir hafta kalıp çıkacağım. 90 gün kalmaya niyetim yok. Şimdi bir sim kart alalım. Sonra metroya atlayalım. Şehir merkezine doğru gidelim. Şimdi para çektim ATM'den. Ben dövizle gezmiyorum arkadaşlar. Her yerde kartla çalışıyorum. Visa, Mastercard. Dünyada her yerde geçiyor. Şu 10 binliklere bakar mısınız? Yaklaşık 70 dolar falan yapıyor evet bir tanesi. 1 dolar resmi kur 151 Japon yeni. Biz sim kart alalım. Sim kart pahalı. 20 dolar, 25 dolar. Bir haftalık internet. Yapacak bir şey yok. Mecbur alacağız. Sonra trene binelim. 1,5 saat sürüyor şehir merkezi ya. Acayip yorgunum. Hemen gidip dinlenmem lazım. Sonra çalışmaya başlamamız lazım. Şurası sim kartçı. Az önce geldiğimiz yer. Buradan alacağız abi. Fiyatları göstereyim. 8 günlük 8 GB 4000 yen yaklaşık 25 dolar. 7 günlük 3,5 GB 13 dolar. İyi para. İyi para vallahi. Tayland'ın gözünü seveyim. Neyse alacağız buradan bir tane. Yapacak bir şey yok. Yürüyen merdivenler ne kadar yavaş iniyor ya. Japonya değil mi burası? Sim kart şu karşıdan aldım. Japanese Travel diye geçiyor. Central. 8 günlük aldım. Günlük 1 GB kullanma hakkımız varmış. 4000 ödedim. 4000 Japon yeni. O da ne yapıyor? 26 Amerikan doları yapıyor. Amerikan daha pahalı ha burası. Öyle gözüküyor. Konaklamalar falan da aşırı pahalı. Yemek de pahalıysa yandık. Fazla yemek yemeyeceğiz. Tren istasyonuna iniyorum şimdi. Trene binip şehir merkezine doğru yol alacağız. Şurada da oyun kutuları falan var. Hemen havalimanının altında tren varmış arkadaşlar. Küçük bir not, tren akşam 12 ile sabah 5 arası çalışmıyor. Yani gece varırsanız buraya havalimanında geçirmek zorundasınız. Veya taksiyle gidersiniz ama taksi de 150-200 dolar alıyormuş şehir merkezine. Trenler burada. Şimdi Shibuya'ya gideceğiz. Google haritalardan girdiğinizde tarif ediyor size. Biz neymiş abi? Narita Express tren bileti alacağız. Giriş şuradan galiba. Tren biletini aldık, haracımızı verdik. Bir okutalım bakayım nasıl oluyor.
Şöyle mi? Tekrar veriyor bileti. Buradan alıyoruz abi. Deldi. 4 numaralı koltuk, oturarak gidecekmişiz. Fiyatı öğrenmek ister misiniz? $20. Evet, şehir merkezine ulaşım. Girer girmez yüzlük olduk. Selamünaleyküm. Yani hiç sevmediğim şeyler. Neyse, yapacak bir şey yok. 14 numaralı Nikkei Express. Neredeymiş abi? Narita Express mi diyor? Shibuya Express, Narita Express. Aynen, Narita Express'e bineceğiz abi. Şuradan, aşağıdan. Tren bu. Bak, trenin olayına bak. Wi-Fi de varmış şimdi. Ve bantlar kalkıyor. Kapı açılıyor. 10 numaralı vagon. 4D benim koltuğum. Burasıymış. Uçağın ineli 2,5 saat oldu. Daha çıkamadık havalimanına. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. New York'ta bile bu kadar vakit kaybetmemiştim. Çok yordu buranın havalimanı beni. Gidiyoruz Allah'tan şimdi. 1,5 saat sürüyormuş ya merkez. Ne kadar uzak. Yani mesela burada tren yolculukları çok mantıklı şehirler arası. Osaka'ya gitmek istiyorsanız işte $100. Uçak $60 ama $20-25 sen şeye veriyorsun, metroya erken geliyorsun falan. Daha büyük rezillik. En azından o trene biniyorsun şehir merkezinden direkt Go to Osaka. 2 saat. Temiz. Büyük ihtimalle öyle yaparız, biz de trenle gideriz arkadaşlar Osaka'ya. Trenlerin içi de güzel, gayet pırıl pırıl, tertemiz. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? İyi, ters de gitmiyoruz. Ters yöne, yoksa midem bulanırdı. Hadi bakalım, yolculuk başlasın. Merkeze geldik. Otele yerleştim, eşyalarımı bıraktım ve bir gün dinlendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an Tokyo'nun kalbindeyiz. Shibuya metro istasyonu burası. O gördüğümüz kalabalık caddelerin olduğu, dakikada 1000 kişinin geçtiği büyük merkez. Yukarı doğru çıkalım, başlayalım hep birlikte. Bilet aldık metro için. $1.20 ödedik. Biletlerin görüntüsü de şöyle. Bunu nereden çıkartıyoruz? Şuraya veriyoruz. Bundan sonra çıkabiliriz. Biz Hachiko heykelinin olduğu caddeye doğru çıkacağız. Metro hatları burada birbirine bağlantılı. Çok fazla metro var. Şehrin tamamen dört bir yanına metrolarla ağ yapmışlar. Şunlar da kilitli dolaplar, locker'lar. Oldu da geldiniz. Otel sizi almıyor. Gelip buraya eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. 24 saatlik kullanım. Mesela 500 Japon yeni. $3,5, $4. Boyutuna göre değişiyor tamamen. Buradan ödemesini yapıyorsun. Çantanı bırakıp gidiyorsun. Exchange ofisler böyle metro istasyonlarında falan var. Ücretsiz gazeteler var. Atık kutuları var. Dünyanın 150-200 yıl ilerisinde yaşayan bir yerden bahsediyoruz yani. Boru değil. Şimdi biz aşağı ineceğiz şuradan arkadaşlar. Shibuya'nın merkezi burası. East Mall, yani güney çıkışı. Güney alışveriş merkezi. Bak şeye binerken bile yürüyen merdivene sırayla biniyorlar. Kurallar burada çok önemli Japonya'da. Genç yaşlı fark etmiyor. Herkes sıraya giriyor arkadaşlar. Şu otobüslerin güzelliğine bakın ya. 1800 yıllardan kalmış galiba. Nostaljik ama güzel yani. İçleri falan bakımlı. Klimalı. Hava serin. 23-25 ama beni üşütmüyor. Sadece şort yerine eşofman giydim. Şort giymemek tabii benim için büyük sıkıntı ama ne yapalım? İdare edeceğiz bir hafta, artık yapacak bir şey yok. Normalde hiç 1,5-2 yılın nereden baksanız kış görmüyordum. Evet, şu an geldik arkadaşlar. Shibuya'nın kalbindeyiz, merkezdeyiz. İşte o meşhur cadde. Dakikada 1000 kişinin geçtiği yer. Bir de Shinjuku'da varmış aynısı. Burası hemen metro istasyonunun çıkışı. Şurada Hachiko kardeşimizin, köpeğin heykeli var. Birçok kişi biliyordur hikayesini. İnsanlar bakın burada sıraya giriyorlar Hachiko ile fotoğraf, video çektirmek için. Hachiko burada ünlü bir profesörün, bilim adamının köpeğiymiş abi. Her gün gidip geliyormuş metroya. Daha sonra o bilim adamı bir gün dönmüyor abi. Bu metro istasyonuna dönüyormuş normalde. Hachiko bekliyormuş her akşam. Hachiko da onu bekleye bu istasyonun yanında vefat ediyor. Hayata gözlerini yumuyor. Ondan sonra da Japon halkı, Japon devleti buraya Hachiko'nun heykelini yapıyorlar. Ölümsüzleştiriyorlar. Hachiko Meydanı diye geçiyor yani artık.
İşte herkes burada gelmiş. Fotoğraf çektiriyor, ölümsüzleştiriyor. Hachiko'ya bir Fatiha okuyorlar, dua ediyorlar. İlginç, ilginç insanlar. Evet, kalabalık oluşmaya başladı. Araştırmalara göre dakikada burada 1000 ila 1300 kişi karşıdan karşıya geçiyormuş. Dört tarafı paralel olan yuvarlak bir caddedeyiz şu an. Şöyle biraz havadan göstereceğim size. Dediğimi çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. O meşhur Hızlı ve Öfkeli Tokyo filmlerinin çekildiği cadde. Evet, Japon filmlerinin. Bakar mısınız? Işık yandı ve herkes şu an karşıdan karşıya geçmekle meşgul. Burada da polisler var. Caddeye girmenize izin vermiyorlar kesinlikle. Nasıl ama görüntü? Ano telehino, yo derimi Tokyo. Burada Dominik gibi kardeşimiz var. Hermano. Böyle bir yer işte. Şimdi sokaklara girelim. Biraz sokaklarda kaybolalım isterseniz. Böyle ilk gün Japonya'da gördüğüm tuhaf ilginç şeyleri hep birlikte keşfedelim. Şuradan başlamak istiyorum. Şu karşı caddeden. Dün de geldiğimde akşam burada çünkü biraz turlamıştım açıkçası. Ah, kırmızı yandı. Kaldık burada. Kırmızı yandım, kesinlikle geçmemeniz gerekiyor. Şuranın böyle enerjisi, vibe'ı bana biraz New York'u anımsattı. Amerika New York'a benziyor ufaktan. Tabii New York farklı, Japonya farklı. Bence şu an Asya'da gördüğüm en şık, en modern, en gelişmiş ülkelerden bir tanesindeyiz. Şunları görüyorsunuz, taksileri. Taksi ücretleri çok pahalı burada. S-Ride diye bir uygulama var. Didi diye bir uygulama var. Havalimanından şehir merkezinde 170-180 dolar para çekiyor. Veya 5 kilometrelik bir yer gidiyorsunuz, 20 dolar. Tabii ülkenin refah durumu çok iyi olduğu için bu rakamlar Japon halkı için normal. Ama bir turist için aşırı pahalı gelebilir. Şimdi biraz Japonya'dan bahsedecek olursak, ülkenin nüfusu 137 milyon. Başkent Tokyo. Dünyanın en büyük metropol şehirlerinden bir tanesi. 38 milyon nüfusu var arkadaşlar. Dünyanın dört bir yanından buraya turistler geliyor. Evet, Türk vatandaşları olarak biz de buraya vizesiz girebiliyoruz. 90 güne kadar bizden vize istemiyorlar. Bu tabii mükemmel bir şey. Sonuçta Amerika'dan bence daha refah bir ülke diye düşünüyorum. Asgari ücrete gelecek olursak, saatlik asgari ücret Nisan 2023 yılında alınan kararla 932 Japon yenine çıkarılmış. O da yaklaşık 7 dolar yapar. Yani 8 saat çalışımda burada bir Japon vatandaşı minimum 56 dolar kazanıyor. Onu da aylığa vurduğumuzda 1700-1800 dolar civarında bir rakam yapıyor. Tabii bu minimum rakam. Büyük bir çoğunluğu bu rakamları kazanmıyordur. Daha yüksek alıyordur diye düşünüyorum. Çünkü ülke gerçekten çok pahalı, aşırı expensive. Ayrıca Tokyo, şu an bulunduğumuz şehir, 2022 yılında dünyanın en pahalı 9. şehri seçilmiş arkadaşlar. Buralarda dayanmak yürek ister. Her yerde böyle Japon restoranları, sushiciler, restoranlar, kebapçılar, ızgaracılar, kokoreççiler bulunuyor. Evet, burada da abimiz deri ayakkabı falan satıyor. Made in Japan, Japon malı ayakkabılar. Japonlar biliyorsunuz ki ayakkabı işinde de duayendir. Neymiş bunun fiyatı? 3 tane fiyat yazıyor. Sanırım şu indirimli fiyat 3920 yen. 1520-25 dolar falan yapıyor. 1 dolar bildiğimiz üzere 153 Japon yeni yapıyor arkadaşlar. Evet, o meşhur sokaklar işte Tokyo'da Hızlı ve Öfkeli 1, 2, 3, 4 serisinde izlediğimiz yerlerdeyiz şu an. Han'ın caddelere drift attığı yerler. Çok iyi ya, bakar mısınız sokaklara? Şu an bir hayalime daha da çek atmış bulunmaktayım. Biliyorum siz de heyecanlısınız. Japonya'yı çok bekliyordunuz uzun zamandır. Benim de en merak ettiğim yerlerden bir tanesiydi ve sonunda geldik. Japon kültürünün başlıca yemeklerinde biliyorsunuz ki ilk sırada sushi gelir. İkinci yemek dediğimizde ise ramen gelir. Ramen bir nevi noodle soup. İçerisinde domuz eti, beef veya tavuk eti veya ördek etinden yaptıkları bir geleneksel lezzet. Bunu da deneyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Şu an karnım çok aç değil açıkçası. Fiyatlara gelecek olursak da 1880, işte burada small size var diyor. Tonshuku ramen 1037 dolar. Şu mesela gördüğümüz büyük double, 2 kişi yer bunu rahatlıkla. Zaten içinde yarım kilo et var. 12 dolar fiyatı var. 10 dolara, 15 dolara ortalama bir restoranda burada yemek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Fiyatlar öyle çok aman aman pahalı değil. Zaten şehrin dört bir yanında Asya'nın markaları Family Mart, 7-Eleven gibi markalar bulunuyor. Bunlarda ucuz yemek de var. Burger King mesela. Burada örnek bir menü fiyatını göstereyim size. Hemen kapının girişinde. Bakın double bir menü yapmışlar. 10 dolar. İçinde 2 tane köfte, bir tane tavuk. Karışık bir şey olmuş. Şurada ne var? Klasik Whopper menü mesela. Bakın 490.
Biraz daha böyle büyüğü. Şu Junior galiba yanlış bilmiyorsam. 790. Menüsü ise 1090 yapıyor. 7 dolar yapar. Yani Japonya'da 1 saatlik çalışarak bir tane menü yiyebiliyorsunuz. Amerika'da da öyle yani. Saatlik ücretler falan çok yüksek. Japonya'da yani Asya'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın en güçlü pasaportuna sahipler aynı zamanda, biliyorsunuz ki. Birinci sırada Singapur vardı. En son değişmediyse. Japonlar da ikinci sırada olması gerekiyor. Çocukluğumun mekanı, Atari salonları. Ne oluyor abi? Oo, teyzelerim, dayılarım. Nasıl oynanıyor bu acaba ya? Kaç para atıyoruz? Konnichiwa. Dayı var. Bana şey yapıyor, süper yapıyor. 348. Okey. Sorry. Çekim yapmak yasakmış içeride. Çıkmamış dediler. Ben de fazla rahatsızlık vermedim, çıktım. Zaten beğenmemiştim, bir daha da gelmem buraya. Japonların çalışkan olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bakın. 90-95 yaşında teyzemle dedem takım elbiselerini giymişler. İşe gidiyorlar arkadaşlar, mesaiye. Gerçekten mükemmel insanlar ya. Ne yapsınlar abi, yaşam şartları zor yani Japonya'da. Ya bu ülkeye geldin mi aç kalman mümkün değil. Sokaklarda böyle her yerde otomatlar var. İçerisinde yiyecek, içecek, bisküvit, kek tarzı şeyler satıyorlar. Fiyatlar ise ucuz, bedavadan biraz pahalı. 50 cent, 60 cent. Şunlar mesela işte 70 cent. 1 dolar. Monster Enerji var, 1,5 dolar. Adamlar gerçekten bu işi çözmüşler abi. Mükemmel. Yan yana nereden baksanız 15 tane rakip otomat var. Bakın bu işe girebilirsiniz, buraya gelip otomat sektörünü Türkler ele alabilir diye düşünüyorum. Bu da Coca-Cola'nın otomatı. Minute Maid, bizdeki Kepi meyve suyu gibi düşünebilirsiniz. Coca-Cola'nın kendi sattığı ürünler. Çok güzel steakhouse'lar var, birbirinden özel ve güzel. Japonya'da biliyorsunuz ki bir Wagyu olayı var. Wagyu ile ilgili bir bölüm çekeceğiz sadece 12 dakikalık. Detaylı olarak anlatacağım orada. Dünyanın en pahalı etlerinden bir tanesi diyebilirim size. Burası ise sıradan bir steakhouse. Sokakta geziyoruz. Et kültürü çok yaygın. Eti çok seviyorlar. Mesela 200 gramlık etin porsiyonu yaklaşık 8 Amerikan. 300 gramlık 11 dolar. Şu neymiş? Domuz eti galiba. Burada yine dana et çeşitleri var. Hepsi özel, dry aged, dinlendirilmiş etler. Yani 15 dolara güzel kaliteli bir et yiyebilirsin. Wagyu ile ilgili ufaktan bahsedecek olursam da Wagyu dünyanın en değerli, en pahalı eti diyebiliriz. Bu hayvanı doğduğu andan itibaren ayaklarını bağlıyorlar. Sinirleri gelişmiyor, yürümüyor. Sinirleri gelişmediği için de hayvanın eti yumuşacık oluyor. Daha sonra bu hayvanı keserek değil, boğarak öldürüyorlar. O yüzden İslami şartlara uygun olmuyor açıkçası. Hayvan işkence gördüğü için. Ondan sonra da yüksek fiyata satıyorlar. Etin kalitesine, hayvanın bölgesine göre değişebiliyor. 100 dolara da var, 200 dolara da, 1000 dolara da, 1500 dolara kadar değişebiliyor. Tamamen işte kontrafile, bonfile veya antrikot gibi olaylara bağlı değişiklik gösteriyor. Japon keki hep o Instagram Reels videolarında izlerdik ya. Evet, işte o meşhur Japonların yaptığı cheesecake. Sade ve matchalı ana ürünleri tabii daha sonradan inovasyon olarak geliştirilmiş. Çikolatalısını, çileklisini, muzlusunu yapmışlar. Fiyatlar ise dilimi 780. O da yaklaşık olarak 5-5,5 dolar gibi bir rakam yapıyor. Akşam saat 8'de de tezgahı kapatıp eve gidiyorlar. Aynı zamanda bubble tea'ler falan da mevcutmuş burada. Güzel. Bunu da deneyebiliriz ilerleyen günlerde. Şurada gördüğünüz mesela sade. Bit pazarına getirdim sizi. Ne alırsanız 100 lira. 75 cent. El altında bir mağaza yapmışlar. Oo. Kozmetikler, aksesuarlar. Çok iyi. İlginç. Japon ürünleri var biraz. Bakalım neler varmış arkadaşlar. Ve küçük stickerlar. Anime karakterlerin, Pokemon oyuncularının doğum günü kutlamalık roketler, havai fişekler. Ama çok ilginç insanlar ya. Bunlara neden para verirsiniz ki ya? Plastik, kapkacak, çanta. Kırtasiye bölümü burası. Ben de bir tane ayna almam lazım. Kaldığım evde ayna yok. Burası da kırtasiye alanı. Ya bizim hırdavatçı ya. İşte 1 milyoncu var ya eski. Onun aynısını yapmışlar. Burada kulaklıklar falan var. O elektrik varmış, çarpıldım. Ne kadarmış bu mesela? Fiyat yazmıyor. Kasada belli oluyor galiba. Şansından ne çıkarsa. Powerbank'e ihtiyacım var aslında bir tane de.
Ucuz bir şey bulursak alalım buradan arkadaşlar. Burada da yine kablolar, iPhone kılıfları. Hiçbirinde fiyat yazmıyor. Çok ilginç değil mi? Yazmaması. Şimdi öğrendik niye fiyat yazmadığını. Çünkü her şey 100 lira abi. 100 lira olduğu için fiyat yazmamışlar. Yani şu gördüğünüz telefon kılıfları 100. O da 70 cent falan yapıyor. 100 right? こちらは300と、だけどこの辺は100。 100. Perfect. Bakın sınırsız et olayı seversiniz. 50 dolar burada. Bu bünye verir mi? Asla mümkün değil. 100 dolar uçak bileti al Vietnam'a git. Orada 10 dolar kişi başı. Daha mantıklı. Hem ülke görmüş olursun. Şöyle karşıya geçelim efendim. Burası şimdi elektronikçiler çarşısı. Bölgenin en büyük elektronikçiler çarşısıymış. Lobby diye geçiyor. Bir fiyatlara bakalım ya. Ne durumdaymış birlikte keşfedelim. Elektronikçiye girdik. Birbirinden farklı onlarca kulaklık var. Şunlara bakar mısınız? Tax free de varmış aynı zamanda. %10, %5, %7. Mesela şunun fiyatı 9200'müş arkadaşlar. 60 dolar yapıyor. Ben bir tane şey aldım. Powerbank. 40 dolar fiyatı. 10 binlik iPhone için temassız. Bir tane de iPhone kılıfı aldım 15 Pro. Bu da Apple'ın orijinal temassız şarj için. Apple mağazasında 75 dolardı. Burada 40 dolar. Çok uygun. Burada bakın mesela yine 16.700 diyor. 110 dolar yapıyor. 5650 mesela şu GVG'nin kaç dolar yapar? 35 dolar falan yapıyor. Burada yine farklı Kenwood'un bir kulaklığı var. 90 dolar. Fiyatlar çok da ucuz değil aslında. Ama tabii bunlar kaliteli yani marka ürünler. Burada yine iPhone kılıfları falan var. Mesela bakın şunlar 20 dolar. iPhone. Çin'den geliyor tabii bunların birçoğu. Onun için Çin'e gitmek lazım. İşin merkezi. Burada flip cover'lar var. Cüzdanlı olanları. Bunlar da güzelmiş bakın. 2600 1980 13 dolar. Ve geldik bizim reyona. Kameralar. Sony'nin bir canavarı var burada. 6600 130.000 880 dolar falan yapar. Burada 6700 var. 200.000 tek lenssiz tabi. Lensli olursa 240.000 oluyor arkadaşlar. Bu da 1500-1600 dolar falan yapıyor. GoPro'lara bakmak istiyorum. GoPro'lar ne durumda? Bir sürü cihaz var ya. Teknoloji çılgınlığı. Evet, Japan. Burada Olympus'un bir cihaz var mesela. 85.000. Bu da 600 dolar falan yapıyor. Vlog tarzı videolar çekmek isterseniz ideal bence. Küçük küçük tripodlar var mesela. Bunlar çok iyi, çok kullanışlı. 1680 demiş mesela şu. 10 dolar. Bedavadan biraz pahalı. Hadi o nigato. Tripod bölümü. Benim de bir tripoda ihtiyacım var aslında ama alsak mı buradan bir tane? O Sony'nin mesela RX aksiyon kamerası işte mesela bu gizli çekimler için falan çok iyi bir cihaz. 108.000 demiş. 70 kaç yapıyor? 700 dolar pardon. 70 dolar diyecektim bir an. RX10 böyle küçücük gizli çekim kamerası. Burada basit kameralar var. Bunların fiyatı 400 dolar, 350 dolar. Canon'lar var mesela. Lumix'ler var. Şu Sony'yi göstereyim size. RX10 4 diyor. 24-600 milim lens var. 245.000. Ortalama 1700 dolar civarı bir rakam yapıyor arkadaşlar. Evet 1650 dolar, 1700 dolar. GoPro nerede? GoPro. Hello. Hello. Mesela şu son dönemlerde çok kullanılan bir cihaz Sony'nin. 118.000. Ortalama ne yapıyor? 800 dolar yapıyor arkadaşlar. Türkiye'de de aynı yanlış hatırlamıyorsam. Tabi bu combo paket. Tek almak isterseniz 88.500. O da 600 dolar yapar. Powerbank'ler, USB Type-C. Şurası bilgisayar bölümü. Evet, GoPro'ların olduğu yere geldik. Babalar burada. Babalar. Benim olay da bu. Ben de GoPro 11 kullanıyorum. Media modlu bir şekilde. 57.000 arkadaşlar. GoPro 12 Black. Yeni çıktı biliyorsunuz ki. 400 dolar yapıyor ya. Hatta 380 dolar. Çok ucuz. Şurada mesela GoPro 9 mu olması lazım? 51.000. Evet. Garantisi falan da var bunların. Yedek bataryalar. 5500 demiş mesela. 35-40 dolar civarı bir rakam yapıyor bataryalar. Uygun gayet. GoPro 10 var mesela. 38.000 demiş buna da.
Bu da ne yapar arkadaşlar? 300 dolar şey yapar. 45 bin. 270 dolar yapıyor. Yani 7-8 bin liraya GoPro 10 alabiliyorsunuz. GoPro 9 ise 36 bin. O da ondan 15 dolar ucuz. Yani 15 dolar için 9 mu 10 mu derseniz 10 almanızı tavsiye ederim. GoPro aparatları. Benim bir aparata ihtiyacım var ama burada ne kadarmış? 50 dolar. Evet, göğüs asma aparatı. Burada yine Insta360'lar. Yeni çıkan canavar cihazlar. Bizim Hakan abi de var bu Tayland'da. Motorun önüne takıyor. Gezdiriyor. Ne kadarmış burada fiyatı? Insta360'ın 4700'müş. Yok, tripoduymuş o, pardon. Insta360'ın fiyatı niye yazmıyor? Fiyatı yazmıyor arkadaşlar. O aparatlar 3650 çünkü 20-25 dolar falan yapıyor. Şurada olabilir mi? Evet, Insta360 diyor. 61.000 şu. 400 dolar. Bu gördüğümüz canavar 400 dolarmış. 2 tane kamera var. İşte bunun sayesinde 360 çekebiliyor. Burada Insta360'ın yine GoPro gibi bir kamerası var. O çok iyiymiş. Çok hafif bu arada. Bu da 54.500. Yine 370 dolar falan yapar. Burada full combo 360 Insta var. 108.000 yazmışlar buna da. 650-700 dolar civarında bir rakam yapıyor o da. Dronlar burada. Babalar. Mini 3 DJI 88.700. 1000 dolar, 150.000, işte 500, 600 dolar. 600 dolara DJI Mini 3 alabiliyorsunuz. DJI'nin yine burada Action, Osmo'lar falan var. Action 2'ler var. Mesela Action 2 küçük gizli kamera 45.000 demiş, 300 dolar. Şurada Action 4 var mesela, 69.000 yazmışlar buna. Action 4 Combo ne yapıyor? 430 dolar yapıyor arkadaşlar. Çok iyi fiyat. Gerçekten çok iyi fiyat. 430 dolar. Standart alırsanız da 43.000. Bunun ekstra taksi da var abi, 76.000. Yani 400, tam 500 dolar yapıyor. %10 taks alıyorsunuz çıkarken arkadaşlar. 50 dolar taksan 450 dolara geliyor. İyi fiyat abi. Sony. Bir kamera alınabilir aslında yani buradan. DJI Mini 2 var burada. Teknolar var, DJI'lar var yine. Farklı cihazlar, çeşitler. Çok iyi. Şöyle yan taraflara geçelim. Burada hangi ürünler var? Bilgisayarlar. Oo. Canavar. 195.000'miş bunun fiyatı. Ne bu markası? FMLV. Fujitsu diyor. Cihazın markası Fujitsu'ymuş. 195.000 yani 1300 dolar yapıyor. Şurada yine büyük bilgisayarlar var. Apple'ları göremedim. Giriş katta galiba Mac'ler. iPhone fiyatlarına da bakalım gelmişken. Burada da televizyonlar, mobil ekranlar falan var. Konnichiwa. Yazıcı kartuşları, yazıcı aksesuarları. Bir alt kata inelim. Televizyonlar falan var. Onları göstereyim size biraz da arkadaşlar. Çok büyük bir elektronik mağazası burası. Çekim yapmak için de izin aldım. Sıkıntı çıkarmadılar. İyi insanlar Japonlar. Evet, Apple ürünleri burada. Apple Watch'ler, saatler, adaptörler. Apple Watch 9 serisi. 41'liği 60.000 arkadaşlar. 400 dolar. TL'ye vurduk mu 10.800 TL yapıyor. Bilmiyorum Türkiye'de ne fiyatlar. Mesela Apple Watch serisi 9 demiş yine. 45 milimliği 117.000. O da 800 dolar yapıyor. Niye öyle pahalı? HomePad'ler. Şurada iPad'ler var. iPad Pro gördüğümüz baba cihaz. 128'liği 172.000, 1150 dolar. 256'lı ise 188.000. Bu da 1280 dolar falan yapıyor. 512'li ise 220.000 arkadaşlar. O da ne yapar? 1500 dolar yapar. iPad Air, iPad Pro. Hard diskler var şurada. Bir tane aslında hard diske ihtiyacım var. Şunlar çok iyi, bakın yeni çıktı bu SanDisk'in küçük böyle incecik. 1 TB'li 16.400'müş. 110 dolar. Ben hep şu Lacy'nin ürünlerini kullanıyorum. Bunlar çünkü suya, darbeye dayanıklı. Hard diskte bu çok önemli eğer öyle bir şey alacaksanız. Burada yine dörtlükler var, ikilikler var. Ulan ne cihazlar var ha. Buraya geldim var ya, 10 binlik olursun, sürekli para harcarsın. MacBook Air'i gösterelim mesela. Ben de bu cihazı kullanıyorum. 135.000'miş. 256'lık MacBook Air. 900 dolar. Bedavadan az pahalı. Türkiye'de de aynı bu galiba. MacBook fiyatları genelde dünyanın dört bir yanında aynı. Bak şu rengi çok sevdim. Güzel değil mi? Zamanında alamadık. 1100 dolarmış bu da MacBook Air 8
GB işlemci, 250 GB hafıza, 165.100 dolar. Televizyonlar. Hep telefon bilgisayar gösteriyor, biraz televizyon gösterelim. 578.000 bu gördüğünüz canavar. Sharp'ın bilgisayarı diyorum. Sharp'ın televizyonu. 578.000, 4.000 dolardan 20.000 düş. 3.880 dolar yapar arkadaşlar. Çok güzel cihazlar varmış yalnız ha. Görüntü kaliteleri falan acayip iyi. Çok yorulduk. Uygun baya. Ama yani fiyatlar şöyle. Malezya'da da aynı mesela bu elektronik fiyatları burayla. 5 dolar 10 dolar fark ediyor. Tayland'da da aynı. Tayvan'da da aynı. Hong Kong'da mesela iPhone daha ucuz. Burada işte bir olay. Mesela şu Apple'ın orijinal ürünü Apple mağazasında 75 dolar bu arkadaşlar. Orijinal kılıfı bu. Bunun özelliği arkasında MagSafe var işte yani temassız şarj edebilme kılıfı. Diğer normal kılıflarda olmuyor. Onun için bir tane temassız şarj edebilecek bir power bank aldım. Çünkü bu bizim için çok önemli. Sürekli çekim yaptığımız için telefonun şarjı günde 3-4 defa bitebiliyor. İşte 75 dolar da 50'ye geldi. Burada power bank de 40-45. Kâra geçtik. 30-40 dolar işte. Ne yapalım, gelmişken en azından değerlendirmiş oluyoruz bu gibi şeyleri. Tasarruf. Burası tamamen böyle televizyon bölümü. Alt katta beyaz eşyalar falan var. Plazmalar, LCD'ler, monitörler. Ödememizi yaptık. Böyle bakkal poşetinde verdiler. İlginç vallahi. Tax free de varmış %7. Onun için de bir evrak düzenledi. Zaten soruyor tax free ister misiniz diye. Dedim tabii ki de isteriz. Bırakır mıyız ya bu Anadolu çocuğu? İşlemleri yaptı, pasaporta bakıyor, mühüre bakıyor, kaçak mısınız, değil misiniz diye. No sıkıntı. Çıkarken %7 iade alacağız. İşte 11.500 tuttu. 1000 alacağız çıkışta. O da 7 dolar falan yapıyor. İşte bir çorba parası bizim için. Yavaş yavaş çıkıyoruz biz de. iPhone'lar nerede? iPhone'lar. iPhone'ları bir göstereyim ya size gelmişken buraya arkadaşlar. Şurada mı? Ha burada abidik gubidik telefonlar var. Xperia, AC, 22.000. Ne yapıyor la bu? 150 dolar falan yapıyor. 100 dolar, 150 dolar. Bak babaları aşağı koymuşlar. iPhone'lar ama orası satış alanı değil. Satış bölümü galiba şurası. Ha burada bakın iPhone'lar. iPhone 15 ne kadarmış? 128 diye 150 binmiş arkadaşlar. 1000 dolar. 15 Plus'ın 128 diye 1130 dolar. Burada 14 var mesela. 128'lik 14 138.900 dolar yapıyor. iPhone 13 ise yine aynı 900 dolar 128'lik. Şurada Motorola falan var. Değişik ilginç telefonlar. Çıkalım abi. Burası tamam, biraz sokaklarda kaybolalım. iPhone 15 Plus. Bakın mesela iPhone 15 Pro'yu göstereyim. 128'liği 185.000, 1220 dolar. 256'lı ise 1350 dolar. 1 TB'lı 285.000. Bu da ortalama 1900 dolar yapıyor. 15 Pro Max 1 TB 2000 dolar arkadaşlar. Türkiye'de 4000 dolardı galiba değil mi? Burada 2000 dolarmış. Tam tamına yarı yarıya. Mesela işte Türkiye'den 4000 dolar vereceğine gel buradan al 2000 dolara. Uçak 1000 dolar 3000. Bak kartingler geçiyor, bunu kaçıramazdım, göstereyim size. Onları böyle kiralayıp şehirde tur atıyorsunuz. Günlük 100 dolar 150 dolar. Nerede kalmıştık? İşte diyorum gel buraya abi al biletini 1000 dolara. Ne yaptı? 3000. 500-600 de burada yersin. Türkiye'de kayıt parası 20.000 TL. 700 dolar mı yapıyor? Aynı fiyata gelmiş oluyor ama Japonya'yı görmüş oluyorsun bu sayede. Çok önemli. Kızlar böyle etek metek anime gibi giyinmeyi çok seviyor burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağdaki hanımefendi. Çok ilginç geliyor ya bana. Kıyafetleri, dayımın yaşam tarzına bakın. Vallahi kösör ayakkabısını giymiş geziyor sokaklarda. Bizim oralardan galiba Adana, Antep civarları falan kösör ayakkabıyla geziyor. McDonald's gibisi yok. Görmek istemiyorum uzun bir süre. McDonald's'tan çok sıkıldım. Hava karardı ama ışıklandırma falan, caddeler, sokaklar çok iyi. Kameramızın kalitesini açıkçası pek fazla düşürmedi. Bizi çok etkilemedi. Normalde gece çekimleri yeni aldığım cihazla yapıyorum ama şu an öğlen cihazıyla devam ediyoruz. Hello. Şurası metro raylarının olduğu yer. Tren geçiyor oradan. Asma köprü. Alt katta ofisler falan var. Burada yine kalabalık bir ışıkların olduğu bölge. Şu an Shibuya sokaklarındayız hala. Bu bölümde sizlere Shibuya'yı keşfetmek istedim. Burası Zara mağazası. Çok değişik ya. Güzelmiş harbiden. Ben biraz ön yargılı gelmiştim gelirken. Ya işte ne olacak? Güney Kore gibidir, Hong Kong gibidir falan diye de Japon kültürü gerçekten çok farklı.
İnsanlar burada kendine has, hala eskiyi yaşıyorlar, doğallıklarını bozmuyorlar. Hiç kimseye özenti değiller. Bakın bu çok önemli. Avrupa özentisi, Amerika özentisi değil adamlar abi. Kendileri neyse özleri o şekilde dededen toruna devam ediyor. Ikea, garibanın yeri. Yemeğe buraya geliyoruz biz de işte arkadaşlar. Sosisli yiyoruz. Tavuk sosisli ve dana sosisli yapıyorlar. Tavuk 60 cent, dana ise 1 dolar. Dondurma da var. Pilav dondurma 30 cent. Seversiniz. 7,5 lira. Soft dondurma. Herkes buraya gelmiş de sosisli sallıyor birer tane. Ne yapsınlar abi? Japonlarda da var gariban. Herkes zengin değil bu da arkadaşlar. Sokaklarda öyle Japon yeni dağıtmıyorlar yani. Ülke pahalı çünkü. Özellikle dünyanın en pahalı şehrindeyiz şu an. Tokyo'dayız. Zaten diğer şehirlere de gideceğiz. Oraları da göstereceğim size ilerleyen bölümlerde. Kıymetli dostlar. Güzel bir lokanta arıyorum kendime. Yemek yiyeceğim. Yavaş yavaş videonun da sonuna doğru geliyoruz. Burası da bir kozmetik mağazası. Bunu da bir tek bölüm yaparız diye düşünüyorum. Çünkü içeride çok güzel farklı ürünler var. Japon kadınları da yine bu kıtanın en güzel kadınları diyebilirim açıkçası. Hong Kong gibi, Tayvan gibi. Kendilerine bakıyorlar, ciltleri bembeyaz. Bu da benim takıldığım kafe. Dünden beri hep buraya gidiyorum. İnternet çok hızlı. Excelsior diye. Şu ileri gidelim. Oradan yavaş yavaş videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Bu arada videoyu hala yorum yapmayanlar var aranızda. Lütfen, kırılıyorum ama. Bir yorum yapalım ya. Çok değil. Artı bir de beğenirseniz çok sevinirim. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmanızı da rica ediyorum. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Netflix gibi, Exxen gibi, diğer platformlar gibi paralı değil. Sağ alt köşede abone ol'a basıyorsun. Yanında zil var. Tüm bildirimleri aç dediğinde ise videolar yüklendiğinde ilk senin haberin oluyor. Müslüman ablalarımız Japonya sokaklarında kültür şoku yaşıyorlar. Geziyorlar. Endonezyalılar, Javalılar. Bizim memleketliler. Kardeşim yol vereceğim mi sen? İlginç. Kararsız kaldı yol verip vermemekte. Japonya burası, biraz lütfen kurallara uyalım. Şu sokak neymiş böyle rengarenk. Buraya girdik. Japonca yazılar. Çok fazla böyle western mutfak göremedim. Avrupa mutfakları, farklı Asya mutfakları. Sevmiyorlar mı acaba Asya yemeklerini falan? Dedik ve karşımıza güzel bir pizza, spagetti, İtalyan mutfağı çıktı. Nora Hair Salon, saç salon merkeziymiş. Pizza, spagetti. Evet, burası bakın bir Italiano, risotto, pizza, margarita. Ne kadarmış margarita pizza? 9,5 dolar. Marinara diyor, formaggi, 4 peynirli, 10 dolar. Ha, uygunmuş ha burası. Buraya gelinebilir aslında bir gün bir akşam yemeğine. Hongcha, Shibuya. Burası da çaycı. Sırada bekliyor millet. Bubble tea'ler, herbal tea'ler ve geleneksel çaylar var. Kızlar da bakıyor meraklı gözlerle. Güzel bir bubble tea için bakayım benim yerime de. Burada İspanya mutfağı mı? Sanırsam evet, İspanya mutfağı. Vay vay vay. Paellalara bakın arkadaşlar. Severiz. Latin Amerika'da az mı yedik be? Çok güzelmiş. Ödüllüymüş bu arada, bakın adam üst üste ödül olmuş. 2019-18. Bir 19 ile 23 arası boş. Bu da pandemiden dolayıdır büyük ihtimal. Bienvenido yazmış. Gracias hermano. Gracias. Japon spagetti. Burası makarnacı. Japon makarnaları falan yapıyor. Aa, çok iyi. Çok güzel makarnalar var. Bakar mısınız? Harika. Fiyatlar da uygun. 6 dolar, 7 dolar. Beğendim. Utanarak gösteriyorum. İlk defa böyle yemek yerken çekmeyi unuttum. Değişik bir tecrübe oldu. Buranın konumunu açıklama kısmına bırakacağım. Harika bir yer. Böyle set menüler falan var. 6-7 dolar esnaf işi. Seversiniz. Tavsiye ederim yani gelmenizi. Bu videoyu burada kapatalım o zaman. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarımızı esirgemeyelim. Sizlerin yorumları sayesinde büyüyüp daha çok motive olup daha çok içerik üretiyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Japonya'nın başkenti Tokyo'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.